Apple bu sene beklediğimizin aksine iki yeni Apple Watch modeli Series 6 ve SE modelini tanıttı. Bu videoda ise Series 6'ya göre daha uygun fiyatlı olan SE modelini inceleyeceğiz. Ve işte karşınızda Apple Watch SE, bu gördüğünüz yeni ince tasarımlı kutusuyla birlikte geliyor. Jelatin sesi testinde yapmasaydık olmazdı. Kutunun altındaki kulakçıkları kaldırdığımızda bizi burada iki kutu daha karşılıyor. Bunların ilkinde Apple'ın adeta bize ucuz saat aldığımızı hissettirmek için yağlı kağıdı sardığı saatimiz, bir takım kağıtlar ve onun altında da manyetik şarj kablomuz çıkıyor. Bildiğiniz üzere Apple bu sene iPhone kutularına şarj adaptörü koymama kararı aldı. Görüyoruz ki artık Apple Watch'un kutusundan da şarj adaptörü çıkmıyor. İkinci kutuda ise saatimizin kayışları bulunuyor. Small, Medium ve Medium Large şeklinde iki farklı boyda kayış çıkıyor. Hangisi bileğinize uyuyorsa onu tercih edebilirsiniz. Saatin tasarımı bir önceki nesillerle neredeyse aynı. Dışarıdan baktığınızda bunun uygun fiyatlı Apple Watch olduğunu anlamanız neredeyse imkansız. Saatin sağında Digital Crown, mikrofon ve bir tuş bulunuyor. Arkasında ise optik kalp sensörümüz, solunda da hoparlör bulunuyor. Saatin kayışını takmak da gayet basit. Bu şekilde kaydırdığınızda gayet güzel bir şekilde oturuyor. Apple Watch SE'yi almak istediğinizde karşınıza 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut çıkıyor. 40 mm olanın fiyatı 2699, 44 mm olanın fiyatı ise 2950 TL. Aralarındaki tek fark 44 mm'nin biraz daha büyük olması. Renk seçeneği olarak uzay grisi, altın ve gümüş seçenekleri bulunuyor. 6. nesil ile birlikte gelen mavi ve kırmızı bu modelde bulunmuyor. WatchOS 7 ile birlikte ister eğlenceli ister işlevsel birçok farklı çeşitte yeni saat kadranı eklendi. Ayrıca renkler ve kombinasyonlar sayesinde bu kadranları istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Kolunuzda bir akıl saati olmasının bence en önemli özelliği size bildirimleri ve aramaları gösterebiliyor olması. Mesela telefon çaldı, direkt saat üzerinden cevaplayabiliyorsunuz ya da siz de arama yapabiliyorsunuz. Hoparlörü olsun, mikrofonu olsun gayet yeterli. Eğer AirPods kullanıyorsanız da direkt kulaklık üzerinden görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Henüz ülkemizde bulunmuyor ancak yurt dışında yaşıyorsanız eSIM özelliği sayesinde saatinizi bir telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela spor yapmak için evden çıktığınızda yanınıza telefonunuzu almanıza bile gerek kalmıyor. Saat üzerindeki optik kalp sensörü ile kalp atış hızınızı takip ediyor ve kalp ritminizde bozukluk varsa ya da sadece otururken sebepsiz yere kalbiniz normalden fazla ya da az atıyorsa size uyarı veriyor. Yerleşik ivme ölçeri ve jiroskopa sahip Apple Watch, sert bir şekilde düşerseniz bunu algılayabiliyor ve hareket etmeyecek durumdaysanız sizi otomatik olarak acil çağrı merkezine bağlayabiliyor. Buna ek olarak gürültü uygulamasıyla desibel değeri işitme duyunuzu olumsuz etkileyebilecek seviyelere çıktığında sizi uyarıyor. Aktivite halkaları gün içinde gerçekleştirdiğiniz tüm hareketleri 3 basit ölçümüyle gösteriyor. Bunlar hareket, egzersiz ve duruş. Gün içinde yaptığınız harekete, yaktığınız kaloriye göre bu halkalar kapanıyor ve başarı ödülleri vererek size ekstra motivasyon sağlıyor. Koşu, yürüyüş, yoga, bisiklet, yüksek yoğunluklu antrenman, dans ve daha birçok antrenman seçeneği var. Siz sporunuzu yaparken saat, mesafe, tempo, tur, kadans, yakılan kalori ve kalp atış hızı gibi ölçümleri kaydediyor. Bunları görüntülemek için de bileğinizi kaldırmanız yeterli. Hep açık altimetre yokuş inip çıkarken yükseklikteki değişimi gerçek zaman olarak görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda benim gibi gününüzü masa başında geçiriyorsanız uzun süre oturduğunuzda saat gene size hareket etmeniz için uyarıyor. Yeni uyku modu sayesinde kendinize yatma ve kalkma saati belirleyebiliyorsunuz. Bu sayede saat sizi yatma saatiniz geldiğinde uyarıyor ve saatiniz rahatsız etmeme özelliğini otomatik olarak açıyor ve ekranınızın uyanmasını engelliyor. Uyanma saatiniz geldiğinde de içindeki titreşim motorları sayesinde evdeki diğer kişileri de uyandırmadan sadece sizi sessiz bir şekilde uyandırabiliyor. Buna ek olarak da uyku izleme özelliği de geldi. Bununla birlikte her sabah son bir hafta içinde ne kadar uyuduğunuzu gösteren uyku analizi grafiğinizi de görebiliyorsunuz. Apple Watch SE 50 metre suya dayanıklı bir tasarıma sahip. Bu da havuz antrenmanlarınızda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ama tabi burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Apple yalnızca bu saatte suya dayanıklı diyor. Su geçirmez garantisi vermiyor. Saatinizi gereksiz yere suya sokup kendinize riske atmayın derim. Pil konusuna gelirsek de Apple 18 saatlik bir ömür vermiş. Benim yaptığım testte 15 saatlik kullanımda şarj %'den 30'a indi. 24 saat sonunda ise hala %16 şarjım vardı. Yani evet, pil konusunda benzer saatlerle karşılaştırıldığında onların bayağı bir gerisinde kalıyor. Ama en azından bir duşa gireceğiniz zaman ya da film falan izleyeceğinizde saati şarjı takın, yaklaşık 1,5-2 saate tam şarja ulaşıyor.
Onun dışında şu anda da kullandığım bir özellik var. Saati kameranın uzaktan kumandasıymış gibi kullanabiliyorum. Mesela bu videoyu iPhone'dan çekiyorum ve arka kamerayı kullandığım için açıyı ayarlamam epey zor oluyor. Saatteki kamera uygulaması üzerinden kendimi rahatlıkla görebiliyorum. Hem video çekebiliyor hem fotoğraf çekebiliyor. Kameralar arası geçiş yapıyor, netlemesini bile yapabiliyorsunuz. Yani bu özellik gerçekten güzel. Benim için önemli olan bir diğer özellik de müzik dinlediğim zaman telefondan yapabildiğim tüm kontrolleri saat üzerinden de gerçekleştirebiliyor olmam. Bu sayede bisiklet binerken ya da dışarıdayken telefonumu cebimden çıkarmadan kolaylıkla müziği değiştirebiliyorum. Bir de eski akıl saatine olmayıp da eksikliğini hissettiğim sinema modu var. Bu modu açtığınızda saatin ekranı gereksiz yere açılmamasını sağlıyor. Karanlık ortamda gereksiz yere sizi rahatsız etmiyor. Ya ben bu kadar konuştum ama aslında Apple Watch sizin telefonunuzda yaptığınız şeyleri daha kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Telefonunuzun yaptığının ekstra olarak sadece spor takibi, kalp atış hızı ölçme gibi özellikleri sunuyor. Şimdi bu saat Apple Watch 6'dan tam 1100 lira daha ucuz. Bu saatin Apple Watch 6'dan farkı ise 6. nesil ile birlikte gelen S6 çipi yerine S5 çipini kullanması. Hep açık ekran olmaması. Bu hep açık ekran siz saate bakmadığınız zaman az miktarda ekranın açık kalmasını sağlıyor. EKG ölçümü ve kandaki oksijen miktarı ölçümü de bu saatte bulunmuyor. Şimdi montajı yaparken aklıma bir şey daha geldi. O yüzden şunu da eklemek istiyorum. Eğer iPhone kullanıyorsanız Android tarafından bir akıl saati almanızı önermem. Her ne kadar telefona sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor olsa da bazı akıllı saatlerde iPhone'lar için geçerli olarak bazı özelliklerini kullanamıyorsunuz. O yüzden iPhone kullanıcısıysanız yalnızca Apple Watch modellerini tercih etmenizi öneririm. Aynı zamanda Android kullanıyorsanız da Apple Watch kesinlikle almayın çünkü alsanız bile bağlayamıyorsunuz. Bir de ufak bir isteğim var. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonuç olarak ülkemizin ekonomik durumunu da düşünecek olursak SE yerine 6 almamıza gerek yok. Buna ek olarak 4. nesil ya da 5. nesil kullanıyorsanız da 6. nesile geçmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de tercih sizin. Sonuçta her sene daha iyi bir Apple Watch çıkıyor. Ama önemli olan eklenen özelliğin bizim için ne kadar önemli olduğu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.